Milyoner iş kadını Dilek Ertek'in gemideki düşüşüyle ilgili birçok teori ortaya atıldı ve sır perdesi hala aralanamadı. Dilek Ertek kaldığı kameranın balkonundan düşmüştü ve o sırada gemide bulunan erkek arkadaşı Dilek Ertek'in kaybolduğunu yetkililere tam 20 saat sonra bildirmişti. Peki bu kadar beklemesinin sebebi ne olabilirdi? Dilek Ertek mücevherleri çok seven ve takısız asla bir yere gitmeyen biri olarak tanınıyordu. Ancak gemiden düştükten sonra kendisine ait kaldığı odada hiçbir mücevher ve takı bulunamadığı iddia ediliyor. Kendi doğum gününü kutlamak ve birkaç günlük tatile çıkmak için bindiği gemide Dilek Ertek'in başına gelenler erkek arkadaşı Arthur'un planladığı bir şey miydi? Yoksa Dilek Ertek bir kaza sonucu gemiden öylece düşmüş müydü? Şimdi bu olayı tüm detaylarıyla beraber inceleyelim. Dilek Ertek 1982'de üniversiteyi bitirince iş insanı Hüseyin Yalçınkaya ile evlendi. Sonrasında kendi işini kurdu ve 1995'in sonunda İstanbul'da bir mücevher mağazası olan Tiffany'yi açtı. Dilek Ertek 20 yılı aşkın süredir Tiffany'nin distribütörlüğünü yaptı. Bir oğulları bulunan çift ise 2004 yılında boşandı. Kendisi 24 Ekim 2022'de Bora Bora'da 5 Kasım'daki doğum gününü kutlamak ve tatil yapmak amacıyla Norwegian Spirit adındaki 268 metrelik dev gemiye bindi. 25 Ekim Salı günü gemi Hawaii'den Tahiti'ye doğru seyir halindeydi ve Dilek Ertek'in erkek arkadaşı Arthur partnerinin kaybolduğunu söyleyerek durumu personele bildirdi. Gemi personeli bulunduğu odanın kapısını açtığında odanın balkon kapısı açıktı ama kendisi odada yoktu. Dilek Ertek geminin içerisinde hiçbir yerde bulunamayınca en kuvvetli ihtimal gemiden düşmüş olma ihtimaliydi. Bu durumda Dilek Ertek gemiden atlamış, düşmüş veya en kötüsü planlanan bir olaya kurban gitmiş olabilirdi. Gemi firmasının yetkilisi bir açıklama yaparak düşme ihtimalini şöyle değerlendirdi. Gemide güvenlik gerçekten çok önemli bir konu. Önlemler gemi inşa aşamasından itibaren dikkate alınıyor. Balkonlar tamamen camdan yapılmıştır ve korkulukları vardır. Balkon yüksekliği orta boylu bir insanın göğüs hizasına rahatlıkla ulaşıyor. Düşmek ise mümkün değil. Oradan atlamak için çaba sarf etmeniz gerekiyor. Çünkü bir ayağınızı balkona koymak ve balkona çıkmak kolay değil. Bir sandalyenin üzerine çıkmanız gerekiyor. Sarhoş birinin düşmesi de pek olası değil. Bu durumda olayla ilgili sadece 3 ihtimal var. Dilek Ertek kendi isteğiyle gemiden atlamış veya kazara düşmüş olabilirdi. En kötü ihtimal ise bu olay Dilek Ertek için daha önceden planlanmış bir durumdu. Tabii ki de 74 yaşındaki Arthur şüpheli olarak görüldü ve kendisi gemi mürettebatı tarafından ayrı bir kabinde gözlem altında tutuldu. Hemen Dilek Ertek için bir arama organize edildi ve gemi kaptanı durumu yetkililere bildirdikten sonra rota değişikliği yapıldı. Gemi 3 gün sonra Tahiti Papeete limanına yanaştı. Yetkililer ilk olarak İsviçre vatandaşı olan Arthur'u gözaltına alarak sorguladılar. Ancak yeterli kanıtın olmaması nedeniyle kendisi serbest bırakıldı ve ülkesine geri döndü. Kendisinin bu olayla ilgili basına yapmış olduğu herhangi bir açıklamada bulunmuyor. Yetkililerin söylediğine göre Dilek Ertek'in sabaha karşı 3 sıralarında düştüğü belirtiliyor ve güvenlik kameraları incelendiğinde Dilek Ertek'in odasının balkonundan bir kişinin denize düştüğü görülüyor. Sonrasında bu kişinin Dilek Ertek olduğuna kanaat getiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri sahil güvenliğinde dahil olduğu arama çalışmalarına rağmen Dilek Ertek bulunamadı. Olay sonrası Dilek Ertek'in oğlu kazanın yaşandığı Tahiti'ye gitti ve arama çalışmalarına katıldı. Ancak günlerdir helikopterle annesini aramasına rağmen bir sonuca ulaşamadı. Güvenlik kameralarında düşerken görülen Dilek Ertek'in nasıl düştüğü ise belirsizliğini hala koruyor. Sabah gazetesinin haberine göre Dilek Ertek'in alkol kullanmadığını ifade eden yakınları balkondan atlayabilmesi için balkona çıkması gerektiğini belirtiyor. Kruz şirketine dava açtığı söylenen Dilek Ertek'in oğlu bunun planlı bir şey olduğundan şüphelendiğini ve yetkililerden bu ihtimal üzerinde durmalarını istediği de iddia ediliyor. Ailenin avukatı olayın Fransız Polinezyası açıklarında gerçekleştiği için Paris Büyükelçiliğine başvurarak soruşturma için yardım talebinde bulundu. Türk Büyükelçiliği de harekete geçip Fransa'ya başvuru yaptı. Ancak Fransız makamları uluslararası hukuka göre soruşturma yetkilerinin olmadığını belirterek kaza soruşturmasını geminin bayrağını taşıdığı Bahamaların yürüteceği bilgisini verdi.
Ailesi mücevherlerin kayıp olduğu iddialarını yalanladı. Ancak Dilek Ertekinoğlu'na teslim edilen kişisel eşyaları arasında tek bir takı bile olmadığı söyleniyor. Dilek Hanım'ın pasaportu, kredi kartları hatta nakit parası bu eşyalar arasında olduğu söyleniyor. Fakat mücevher, saat, kolye, küpe gibi herhangi bir eşyanın bulunmadığı iddia ediliyor. Bu da mücevherleri çok seven ve takısız bir yere gitmeyen biri nasıl olur da Bora Bora'da doğum günü kutlamasına böyle sade gider sorusunu gündeme getiriyor. Dilek Ertekin gemiye bindiği gün kendisini deniz tuttuğu ve midesi rahatsız olduğu için odasına çekildiği, bu yüzden de gemideki kamera kayıtlarında pek fazla görünmediği iddiası detaylı araştırmaya ışık tutmuyor. İsviçreli bir mimar olan erkek arkadaşı kayıp ihbarını 20 saat sonra yapması hala gizemini korumasına rağmen gemi yönetiminin Arthur'u gözlem altında tutarken sahil güvenliğe 4 saat sonra bilgi verdiği iddiası da hala cevap arayan sorulardan biri. Bir başka şaşırtıcı iddia ise olay sonrası ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan ve ülkesi İsviçre'ye dönen 74 yaşındaki Arthur'a o günden beri ulaşılamaması. Michigan'dan Steven ve Jessica Norwegian Spirit'te balayını kutluyorlardı ve kaybolmasından sadece 2 gün önce Dilek Ertek ile partneri arasında tuhaf bir duruma tanık olduklarından bahsettiler. Gemi 23 Ekim'de sadece o gün için Maui'ye yanaştı. Gemideki konuklar eğer isterlerse botla gezmek için gemiden ayrılıp adaya gidebiliyorlardı. Gemiye dönen botlardan birinde Steven ve Jessica, Dilek Ertek ve erkek arkadaşının yanına oturmuştu. Steven verdiği röportajda Dilek Ertek hakkında şunları söyledi. Onu gördüğümde çok darmadağınık görünüyordu. Koridorda perişan bir halde oturuyordu. Arthur bottayken Dilek Ertek'in koridorda oturduğunu fark edince ona koltuğuna oturmasını söyledi. Ama Dilek Ertek kabul etmedi. Garip bulduğum 20 dakikalık yolculuğun tamamında konuşmadılar. Endişe verici bir durumdu. Arthur aynı anda 2 memur ve 4 güvenlik görevlisi tarafından sorgulanıyordu. Memurlardan biri sinirlenmiş görünüyordu ve ona kendisiyle sürekli çeliştiğini söylüyordu. Onu en son ne zaman gördüğünü sorduğunda ise dün akşam diye cevap vermişti. Görevli ise daha önce söylediğin bu değildi demişti. Kendisi çok hareketliydi ve doğal olarak dikkatimizi çekti. Sonrasında Dilek Ertek'in basılı resimlerini güvenlik görevlilerine dağıttıklarını gördük. Görgü tanığı Steven, yolculara hiçbir zaman birinin denize düştüğünün doğrudan bildirilmediğini söyledi. Bunun yerine gemi personeli o gece en az 5 ya da 6 kez anons sisteminden seslenerek Dilek Ertek'in danışman hizmetlerine gelmesini istendiğinden bahsetti. Ayrıca ellerinde onun basılı bir resmiyle odamıza geldiler ve bize onu görüp görmediğimizi sorarak odamızı aradılar. Eşim ertesi gün mürettebata onu bulup bulamadıklarını sordu. Onlar da bir şey söyleyemeyeceklerini belirttiler. Başına muhtemelen kötü bir şey geldiğini biliyorduk ama açıkçası personel hiçbir şey söylemedi. Steven'a göre konuklar arasında Dilek Hanım'ın kayboluşu ile ilgili teoriler oldukça yaygındı. Steven, Dilek Ertek'in kaybolmasından sonra 2 kez daha gemi Fransız Polinezyası'na doğru yol alırken Arthur'u gördüğünü iddia ediyor. Onu gördüğüm her 2 seferde de saat 3-4 gibiydi ve yoğunluğun az olduğu saatlerde büfede tek başınaydı. Ayrıca mürettebatın kendisine verdiği bir uydu telefonunu kullanıyordu. Zira telefonun sinyali yolculuk boyunca bariz nedenlerden dolayı kötü çekiyordu. Steven, Dilek Ertek'in kaybolmasına ve eşinin gözlem altında tutulmasına rağmen geminin bir sonraki limana doğru devam ettiğini ve yolcuların bir günlük gezi için serbest bırakıldığını söyledi. Steven ve Jessica çifti her ne kadar balayının tadını çıkarmaya çalışsa da bu koşullar altında biraz zorlandıklarından bahsettiler. Bu olay sonraki 2 güne büyük bir gölge düşürdü. Olaydan sonra bir sonraki limana vardığımızda hiçbir şey olmamış gibi davranılması aklımızı biraz kurcaladı. Karaya vardığımızda hepimize bir şeyler söyleyeceklerini varsayıyorduk. Yine de iyi vakit geçirdik çünkü limanda hiçbir şey olmayınca duruma değil de gezilerimize odaklanmaya çalıştık. Ancak denizdeyken neredeyse tek düşünebildiğimiz şey buydu. Steven, Dilek Ertek'in yakınları için şunları söyledi. Ailesi için çok üzülüyorum. Son birkaç yıldır yakınlarımı kaybettim. Ama onun kayboluşuyla ilgili bu belirsizlik içinde neler yaşadıklarını hayal bile edemiyorum. Dilek Ertek'in düştüğü gemide çalışan bir Türk personel bazı tespitlerde bulundu ve olayla ilgili şunları söyledi. Olayı incelediğimde 2 kişinin birlikte tatile çıktığını ve hatta doğum günü kutlaması gibi özel bir seyahat planı yaptıklarını görüyorum. Dilek Hanım ve erkek arkadaşının aynı odalarda kaldığını varsayarsak kayıp durumunun bildirilmemesini çok şüpheli buluyorum. Çünkü yolcu gemilerinde sık sık gün içi etkinlikler, eğlenceler düzenlenir ve herkes birbiriyle iletişim halindedir.
Birbirlerinden haber alamayan kişiler ön büro kısmına haber verip anons yaptırırlar. Yani kayıp haberinin 20 saat sonra verilmesi kafa karıştırıcı. Gemi yönetiminin elinden geldiğini yaptığını düşünüyorum. Gerekenleri yapıp kayıtları incelemiş, olayın gerçekleştiği bölgeye intikal edip yerel denizcilik birimlerine haber vermişlerdir. Daha sonra rotalarına geri dönmüşlerdir. Çünkü bu bir seyahat gemisi, arama kurtarma birimi değil. Sorumlu oldukları binlerce yolcu var. Kaza detaylarına gelirsek gemide güvenlik gerçekten çok önemli bir konudur. Önlemler daha gemi yapım aşamasından itibaren göz önünde bulundurulur. Aslında siz etrafınızda güvenlik duvarı ile çevrili bir fanus içerisinde seyahat edersiniz. Dilek Hanım'ın balkondan düşmesi kısmına gelirsek bu çok zor bir olaydır. Çünkü yanlışlıkla kazayla ayağının kayması gibi benzeri bir durum ile düşülebilecek bir yer değildir. Balkonlar tümüyle camdan oluşur. Yükseklikleri rahatlıkla orta boylu bir insanın göğüs hizasına kadar gelir. Düşmek mümkün değildir. Atlamak içinse çaba göstermeniz gerekir. Çünkü ayağınızı balkonun üzerine atmanız kolay değildir. Bir sandalyeye çıkmanız gerekir. Alkollü birinin düşmesi de düşük ihtimal. Ayrıca yolcuların yaptıkları harcamaların kayıtlarına ulaşılabilir. Dilek Hanım ve seyahat arkadaşının alkol alıp almadığı öğrenilebilir. Gözetim departmanının görevi güvenlik kameralarını an be an izlemek olsa da gözlenecek yer çokluğu ve kamera sayısından dolayı meydana gelen olayları anlık yakalamak imkansız. Zaten bu yüzden düzenli olarak yedeklenir ve hiçbir kayıt silinmez. Olay saatinde söylenen bir karartının denize düşmesi durumunun doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü ışığın durumu, düşen cismin hızı, kameranın konumu gibi faktörler kusursuz görüntü alma imkanı tanımaz. Tatbikat yapılsa tanıdığınız biri suya atlasa dahi görüntülerden kimliğini saptamak mümkün olmayabilir. Norwegian Cruise Line'ın açıklaması ise şöyle: 25 Ekim 2022 Çarşamba günü Norwegian Spirit gemisi Fransız Polinezyası'na doğru Pasifik Okyanusu'nda seyir halindeyken 68 yaşında bir kadın misafirin denize düştüğü bildirilmiştir. Yetkililer bilgilendirilmiş ve Amerika Birleşik Devletleri sahil güvenliği bir arama kurtarma operasyonu yürütmüştü. Soruşturma devam etmekte olup gelişmeler oldukça sizlerle paylaşacağız. Bu zor zamanda düşüncelerimiz ve dualarımız sevdikleriyle birlikte. Olayla birlikte bazı iddialar da gündeme getirildi. İddiaya göre geminin bağlı olduğu şirket Dilek Ertek ile partnerinin kaldığı odayı bir sonraki limanda başka yolculara satmış. Oda delil araması için mühürlenmeliydi. Düşme anında kamerada görülen yeri muhafaza altına alarak ilk çıktıkları karada olay yeri incelemesi yapılmalıydı. Olay anında kameraya yansıyan herhangi bir boğuşma, kavga sonucu gözle görülmeyen vücut izi, doku örneği gibi emareler aranmalıydı. Olaya ilişkin son gelişmelerle ilgili konuşan Dilek Ertek'in oğlu Gökçe Ağa'nın avukatı bir açıklama yaparak şunları söyledi. Kaptanın ve ilgili personellerin ifadesi alındı. Gemi yetkililerinin yaptığı araştırma kayıtları da adli makamlara teslim edildi. Kaptanın seyir defterini yetkili makamlar aldı. Şu ana kadar yapılan soruşturmada Ertek'in o gece yanında kim veya kimlerin olduğu henüz tespit edilmedi. Dilek Hanım erkek arkadaşı ile birlikte gitmişti tatile. Uzun yıllardır beraberlerdi. Onun bu olayla bir ilgisi yoktur diyemiyoruz. Kaptandaki delilleri, geminin kamera kayıtlarını hep birlikte değerlendirdikten sonra bir açıklamada bulunabiliriz. Bizim için de şu anda herkes şüpheli. Ailesi 14 Kasım 2022'de Dilek Ertek için gıyabi cenaze namazı düzenledi. Dilek Ertek'in başına ne geldiği ise hala bilinmiyor.